Bu festivalin 54. kez olması çok kıymetli ve yine çok büyük orkestralar dinleyeceğiz. Yine muhteşem konserler dinleyeceğiz ve şimdi o muhteşem konserleri bize İstanbul Müzik Festivali'nin sevgili direktörü Efruz Çakırkaya anlatacak. Viyana Senfoni Orkestrası bu yıl kuruluşunun 125. yılını kutluyor ve bu kapsamda da İstanbul'a gelecekler 2 konserle. Onlar da AKM'nin sahnesinde olacaklar. 2 farklı program ve 2 farklı solist var konser programlarında. İlk akşam Çin asıllı Kanadalı piyanist ki kendisi çok önemli bir piyano yarışmasında da yüksek dereceye girmiş ve kendi jenerasyonunun müthiş isimlerinden biri Bruce Liu'ya eşlik edecek. İkinci akşamsa tamamen Dvorak'a ve onun eserlerine adanan bir programla İran asıllı Kanadalı bir başka müzisyen, cellist Kian Soltani'ye eşlik edecek orkestra. Hepsine geleceğim. Bekliyoruz. Hepsine geleceğim. Kaçırmayacağım hiçbirini hazır gelirken. Kaçırınca çok üzülüyorum. Sonra ya buraya kadar geldiler, niye kaçırdım ben şimdi? Erteleyemez miydin şunu falan diye kendime sonradan çok yükleniyorum. Tabii çok güzel konseptler var. İşte sinemayla ve farklı disiplinlerle müziğin birleştiği temalarda dinliyoruz bir taraftan. Bir de yine konserleri devam edeceğim ama şeyi de çok önemsiyorum ben. Bir konsere gitmeden önce yani programına bakıyorum. Eğer aşina olmadığım bestecilerin eserleri ise dinlemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Konserden önce kendime böyle bir hazırlık yapayım falan diye. Şimdi bu yıl böyle bir sizin hazırlığınızda bizi hazırlıyorsunuz aslında. Güzel ve bir sürprizimiz her an var. dinleyeceğimiz şekilde yani konser öncesi çeşitli buluşmalar, sohbetler çok kıymetli ama İstanbul'un bu koşuşturmacasında her zaman fırsat bulamıyoruz doğrusu. Evet, tamamen aslında böyle bir ihtiyaçtan bu yıl bu podcast serisini çektik. Farklı konser salonlarında konserden önce konsere doğru sohbetleri organize ediyoruz uzun yıllardır ve o konserle ilgili programın konuşulduğu, sanatçıyla belki sohbetin olduğu, konuya hakim uzmanların aslında izleyiciyi biraz sonra izleyecekleri konser programına hazırladığı tatlı sohbetler oluyor. Fakat senin de dediğin gibi İstanbul gibi bir megapolde İnsanlar tabii işlerinden çıkıyorlar, işte hemen 2 lokma ağızlarına atıyorlar, konsere geliyorlar ve o sohbetlere yetişmeleri bazen çok mümkün olamıyor. Bu nedenle bir podcast serisi hazırladık. Sevgili Aydın Büke'nin kaleme aldığı kısa metinleri bendeniz naçizane seslendirmeye çalıştım diyeyim. Bir Spotify'da podcastler listemiz var. İzleyicilerimiz konsere gelirken yolda hemen kulaklıklarını takıp o konserde ne dinleyecekler, acaba ne anlatılacak, dinleyecekleri eser neden ilhamla yazılmış gibi aslında çok küçük hap bilgiler, bestecilerle ilgili bilgiler aktardığımız podcastler var. Bunları izleyicilerimize mutlaka öneriyoruz. Evet, bu önemli. Öncelikle hani bunun altını çizmek istedik. Hazır gelelim konsere de. Çünkü o zaman daha keyifli oluyor. Kesinlikle. Daha bilerek dinliyoruz. Evet. Daha verimli olduğunu konser da düşünüyorum. tecrübesi daha dolu dolu yaşanıyor diyelim. Aynen. Ve gerçekten festival gibi de yaşanıyor o zaman. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Ödevimizi yapmış oluyoruz. Hazırlanıp geliyoruz. O yüzden çok güzel. Tabii yıldız solistler, prestijli orkestralar ve şefler. Aslında orkestralardan bahsettik. Şimdi böyle başlıklara bakınca tabii festivale pek çok sanatçı da geliyor. Tam kaç sanatçımız vardı? 80'in üzerinde sanatçı ve müzisyen var. Toplam 14 farklı mekanda 23 konser gerçekleştireceğiz. 11-25 Haziran tarihleri arasında. Bazı günler sabah 9'da 9.30'da çocuk atölyeleriyle başlayacağız. Özellikle hafta sonları. Festivalin içerisinde biletli konserler kadar İstanbullu müzikseverlere ücretsiz etkinlikler ve içerikler sunmaya da aslında çok önem veriyoruz. Farklı kamusal alanlarda, şehirdeki farklı parklarda farklı yaş gruplarına özel atölyeler, ücretsiz konserler düzenliyoruz. 14 ve 20 Haziran'da hafta sonu klasikleri serisini sunacağız. Evet, o ücretsiz konserler de çok önemli tabii ki. Sanatla buluşmak için tüm engelleri kaldırmak, bir park kadar yakın olması ve gerçekten çok iyi müzisyenlerle, çok temiz bir müzikle çocukların özellikle gençlerin buluşması, onların kulağının o müziklere alışmasını çok önemsiyorum doğrusu. Kesinlikle öyle. Biz de öyle. Çok önemli bir görev. Konser salonlarına belli bir yaşın altındaki izleyiciyi ne yazık ki alamıyoruz. 7 yaş sınırımız var. Çünkü 7 yaşın altındaki çocukların dikkat süresi çok kısıtlı oluyor ve anne babalar da aslında işte çocuk biraz sonra sıkılmaya başladığında onlar da çok tadını çıkaramıyorlar. Dolayısıyla bu çocuklar için ne yapabiliriz düşüncesiyle yıllar önce başlattığımız bir seri bu. Çünkü bir park ortamında çocuklar özgürce rahatça koşuyorlar, oynuyorlar, sahneye çıkıyorlar belki. 7
7 yaşın altındaki çocuklara da biraz o müzik sevgisini aşılayabilmek için başlattığımız bir seri ve uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Anne babalar ve bakım verenleri çocuklarını alıp parklara gelmeye davet ediyorum festivalde. Evet, bence de çok hoş bir davet doğrusu. Bir de rahat konser var. Bu yıl O da ilk çok kez özel başlıyoruz. çocuklar Evet. için. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Evet, bu yıl aslına bakarsan Aysun'cum geçtiğimiz yıl Denizbank'la bir işbirliği başlattık. Erişilebilir sanat partneri olarak bize destek vermeye başladı İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na. Ve geçtiğimiz yıl hem İstanbul Tiyatro Festivali'nde hem de İstanbul Bienalinde bu işbirliğinin ilk çalışmalarını gerçekleştirdik. Kültür sanata erişimin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Ve bu bağlamda da yepyeni bir seri başlatıyoruz festival programının içerisinde. 2 gün arka arkaya bir hafta sonu saat 3'te başlayacak performanslar bunlar. Özellikle otizm spektrumundaki bireyler, Alzheimer ve demans hastaları gibi aslında farklı nörobilişsel sıkıntıları, sorunları olan izleyiciye özel olarak yarattığımız bir içerik diyebiliriz. Alışılagelmiş klasik müzik dinleme formatının biraz daha yumuşatıldığı bir alan yaratıyoruz Süreyya Operası'nda. Konser salonunun içerisinde ışıklar tamamen karartılmayacak. Daha kolay dinlenilebilen yumuşak melodiler seslendirilecek. Yüksek, rahatsız edici pitchler ve inişler çıkışlar olmayacak müzikte. Salon tamamen dolu olmayacak. İzleyiciler istedikleri tepkiyi verebilecekler içeride. İstedikleri zaman salona girip çıkabilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz Lepidus Ensemble izleyiciyle bir diyalog içerisinde olacak ve dinleyecekleri eserleri biraz anlatarak onlara hazırlayacak. Aslında bu sadece bu spektruma özel izleyiciler için değil, farklı hassasiyetleri olan izleyicilere de açık bir konser bu. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Süreyya Operası'nın fuayesinde de yine daha sessiz ve izole alana ihtiyaç duyan, özellikle yine otizm spektrumundaki izleyicilerimiz için daha korunaklı alanlar yaratacağız. Çok özel bir seri ve bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Evet. Gerçekten çok özel bir seri. Devam edecek olması da çok güzel. Bir destek zincirinizin olması sürdürülebilirliği de beraberinde getiriyor tabii ki. Tabii her sene festivalin bir teması oluyor. Bu sene anın içinde. Biraz felsefik bir temamız var bu yıl. Ve tam çok ihtiyacımız olan bir şey Kesinlikle ve nokta öyle. atışı yaptığınız, gerçek manada ihtiyacımız olan anda kalan, o kadar hızlandı ki artık hayat. Ki müzik de çok hızlandı bir taraftan da, yani gençlerin dinlediği müzikler daha da hızlı hatta. Belki tam böyle aslında klasik müzikte çok uyuşan bir tarafı var tabii. Evet, aslında canlı performanslarla uyuşan bir felsefe bu diyelim. Çünkü gerçekten dediğin gibi tamamen bildirimlere ve ekranlara bölünmüş bir çağın içerisinde yaşıyoruz. Ve anın farkında olamadan hayat geçip gidiyor. Etrafımızdaki pek çok şeyin farkına varmıyoruz belki. Fakat bir konser salonuna girdiğimiz an özellikle canlı performans dinlerken hayat bir anda durabiliyor. Çünkü orada çok büyülü bir şey yaşanıyor. Çok. O performans bir daha tekrarı olmayan mucizevi bir şey. Müzisyenler aynı eseri ikinci kez çaldıklarında tekrar aynısını çalamıyorlar belki. Her bir performans biricik ve izleyiciyle o an kurulan o bağ da biricik. Dolayısıyla biraz onu hatırlayalım. Telefonlarımız biraz cebimizde kalsın. En azından o konseri izlediğimiz 45 dakika, 1 saat süresi neyse o an o müziğe konsantre olalım. Farkında olalım. Ne yaşıyoruz? O müzik bize neler hissettiriyor? Çünkü gerçekten müzik dinlediğimiz an bilimsel kanıtları da var bu işin, biliyorsun. Nefesimiz sakinleşiyor, zihnimiz berraklaşıyor, kalp ritmimiz tatlı bir ritme giriyor aslında, kalp atışımız. Farklı hormonlar salgılıyoruz müzik dinlerken. Dolayısıyla biraz o müzikle izleyiciyi ana çekelim. Biraz farkındalık içerisinde yaşayalım o anı istedik. Ve o büyüyü hep beraber tadalım, keyfini çıkaralım istedik. Çok çok teşekkürler Ben teşekkür Efruzcuğum. ediyorum Aysun'cum. Çok keyifli bir sohbetti.